Selamünaleyküm. Bunu çalışacağız. Bunu çalışmadan önce Rhino denilen bir program var. Rhinoceros. AutoCAD ile Solid arası harika bir program. Bence tasarım konusunda lise çağındaki gençlerin buna da ciddi anlamda el atması lazım. AutoCAD ile uğraşmayın. Çünkü katı model ve iki boyutlu modelleme konusunda da Rhino ciddi anlamda esnek programlardan birisi. Bunu söyledikten sonra bunu Mastercam'de çizmeye çalışalım. İçerideki en küçük deliği en sona bırakabiliriz. Biz şununla başlayalım. Bunun çapı 40 mm. Buradan, bu arada resim okuma bilgisini de pekiştirmeye çalışıyoruz sizlerle. Buradan klavyeden O'ya basıyoruz. Buraya çap kısmına 40 yazdıktan sonra ben hep böyle çizerken hep böyle şuradan gitmişimdir. Burada şuradan yukarı kadar bakın mesafe 60 mm. Çizgi komutuna alıp O'ya basıp yukarı doğru 60 mm uzunluğunda bir çizgi çizdikten sonra bunu iki tarafa doğru bu şekilde çoğaltabiliriz. Nasıl? Burası 20 diyor. Biz buraya 10 dedikten sonra ve çift yönlü olduğunu ifade edeceğim. Şimdi yaklaşalım buraya isterseniz. Bakın. Şunun şöyle bir burası 100 derece. Yani bu yataydan 10 derece yukarı doğru kaymış durumda. Buradan burası 50. Burayı bakın her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Benim şu anki gittiğim yöntemi ben şu an anlatırken bu şekilde gidiyorum. Başka zaman çizerken farklı bir şekilde çizerek gidebilirim. Çünkü dünkü benle şimdiki ben eğer sürekli tasarım yapıyorsam, kem yapıyorsam aynı değilim ekseriyette genel olarak gelişmeye açıksanız tabii ki. İsterseniz siz bildiğiniz şekilde gidin. Ben şuradan şunu sahaya süreyim. Klavyeden E'ye basıp buradan yakaladım. Şu genişlik buradan 50 mm. İçeridekiyle başlayacağım. Ben şuradakileri önce ortaya koymak istiyorum. Ondan sonra yukarısı da 20. Yani ne diyorlar? Eni, boyu. Bu şekilde. Yalnız şuraya bir açı vereceğim. Bakın dikkat edin. Bahse konu olan 10 dereceyi verdim mi 90 derecede yatık olarak derken 100 milimetreyi yakalamış olur. Şimdi bunu şuradaki komutla içeridekiyle başlayabiliriz. Ne kadar? 5. Buraya 5 yazalım. 5 yazdıktan sonra tabii biz slot yapacağız. Biliyorsunuz. Buna da aynı şekilde slotu yaptıktan sonra isterseniz şimdi de burayı öteleyelim mi? Nasıl yapalım? Öteleme konusunda mesela ben şunu seçtim. Bu tarafa doğru. Bir de dışarı kısmını yapsaydık iyi olurdu. Bir geri gelelim. Bir ileri gelelim yine. Şuradan yine şunu çağırıyoruz. Şu kısmı da halletmek istiyorum. Bu da 10'dan bahsediyor. 10 dedikten sonra yine buna dokundum. Tabii ki bu tarafa doğru bir slot yapacağız. Bir zahmet bizi idare edin. Dedikten sonra dikkat ederseniz burası üst üste binmiş iki tane şekilden oluşuyor. Şu içeridekileri de isterseniz silelim. Bana bunlar yardımcıydı. İsterseniz buradan şöyle bir öteleme komutunu alalım. Bu kilitlemeyi de serbest bırakalım. Kimi? Bunu yürüteceğim. Nereye kadar? Bakın şurada teğetli komutunu açıyorum. Bu tarafa doğru diyorum ama niyeyse böyle ne yaptı? Merkezinden mi yakaladı? Yaya teğet olsun. Buradan burası şuradaki yarıçap 10 olduğu için ben direkt gelip 10 diyeceğim. Tekrar bunu da bu tarafa doğru 10 mm yazıp bitireceğim orada. Bunları seçip kurtulmak istiyorum. Buradaki fazlalıkları da seçip yavaş yavaş silmek istiyorum. Buradaki köşe radyüsleri hemen hemen aşağı yukarı burası 10, burası 10. Adam 10 yazmış, 10 yazmış. Herhalde 10'luk bir takımda etraftan dolaştığını, daha doğrusu 20'lik bir takımda etraftan dolaştığımızı varsayarsak köşe radyüsleri ona göre ayarlamış. Öyle diyelim biz. Şimdi buradan şunu da silmekte fayda var. Göz görmüşken oradan kurtulalım. Buraya 10 dedikten sonra bununla bunu, bununla da bunu normalleştirelim. İsterseniz bununla bunu yaparken kesmesin.
Bununla da bunu yaparken kesmesin. Şuradan kesme komutunu kullanacağım. Şu iki elemandan gidelim. Bu eski bir komuttur. Eskiden gelme komut bu şekildeydi. Tamam. Şuradaki kısımdan kurtulalım mı? Kurtulalım. Sanırım ben bunu erken yaptım, biliyor musunuz? Yani erken yaptım ben burayı. Bunu da kendi içinde kapatalım. Renkleri temizleyeceğim şuradan. Şunu da şuradan seçip kurtulmakta fayda var. Burada şunu denemeye çalışalım. Çünkü buradaki de onun aynısı. Normalde Rhino'da buradaki yaptığını burada bir iki çizgi çizmekle hemen taşıyabiliyorsun hızlı bir şekilde. Oryantasyon, uyumlama gibi. Yine gelip şuradan şunu buradan buraya kadar 50 mm 20 derece açılı çizelim. Bu da çok önemli. Ben buraya 20 yazacağım açı olarak. Ondan sonra boyuna da 50 mm dedikten sonra tamam diyorum. Burayı sıfırdan çizecek olursak, bakın burası 50. Biz daha önceden anlatımlarımızda bir açılı çalışma yapmıştık, hatırlarsanız. Eğer hatırlamıyorsanız gidin bakın. Ben burayı nasıl oluşturacağım onu anlatmaya çalışacağım. Bir zahmet buraya kulak verin. E'ye bastım, bunu ucundan yakaladım, bakın dikkat edin. Klavyeden de O'ya bastım. Mouse'un bulunduğu yerdeki kısım orijine gitsin anlamında. Şimdi bu şekilde bir bakıyorsunuz 200 derecelik bir açı. Ben bunu bu şekilde döndürürsem ne demek? O yönde git demek yani normalde bu şekilde. Tabii ben ortadan yakaladığım için şu mesafede burası 20, buradan burası 20. Ben buraya sadece 40 demem gerekiyor. İnşallah buraya kadar anlatabilmişimdir. Buradaki fazlalıktan kurtulunca bana şuradaki kısım elime geçmiş oluyor. Şimdi bunu yine programın yeteneklerini görmeniz lazım. Bakın şunu şuradan şu yönde aşağı yukarı 50 mm ben öteledim. Ötelerken bu çizgileri de halletmek istiyorum. Bakın buradan birleştir dediğimizde oraları halletmiş oluyoruz. Tekrar şuradan yine az önceki komut. Fazla bir komut kullanmıyoruz inanın. Buraya önce bir 5 diyelim. Aziz Allah. Sabah ezanı. Ondan sonra bir de 10 diyelim. 10 dedikten sonra bunları da bu şekilde yaptıktan sonra ezan sesini de duyun bir zahmet. Sorun etmeyin. Beni de saygısız diye yaftalamayın. Uzaktakiler de dinliyorsa onlar da duymuş olsun. Şimdi kopyasını mı yapalım, taşıyalım. Buradan da en azından kurtulmuş olacağız. Bunu bu yönde 10 mm, bunu da bu yönde 10 mm hem taşıdık. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hem de kurtulduk. Bakalım, şurada herhangi bir sıkıntı yok. Sadece şuradaki fazlalıklardan kurtulmam gerekiyor. Oradakilerden kurtulduğum gibi. Şuradaki 20'yi de aynen bu sefer buradan yapacağım. Bu sefer taşıyarak yapacağım. 10 mm. Yön verdim ama bana çift yönlü lazım. İsterseniz şuradan fazlalıklardan kurtulalım. Şuradaki 10'u verelim ama keserek verelim. Buna da bunu burada kesmesin. Biz burayı fazlalıkları bu şekilde buradan siliyoruz. Tamam dedik. Şimdi şuradaki kısmı halledeceğiz. Burası 45 derece. Yazılmamış ama biz bunu buradan yazalım. Şuradaki kısımları bir sıfırlayalım öncelikle. Klavyeden O'ya basayım. Bakalım cevap verecek mi? Tamam. Bana buradan burası 45. Yükseklik, eni, boyu 30 dedikten sonra bahsettiğimiz açısal kısmı burada 45 derece şeklinde tanımlayalım. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu bu şekilde tanımladıktan sonra isterseniz hemen şuraları da verelim. Peki burası kaç? Buradaki köşe radüsü 5 olarak tanımlıyor. Burayı 5 olarak güncellemem lazım. Kesmesi lazım. Diğer kısımlarda hemen aklımızdayken unutmadan sonradan bize gülmeyin. Unutuyoruz çünkü anlatım esnasında. Burada bir iki kısma dikkat çekeceğim. Hemen
buradan bunların çapı 6 diyor. Sabitleyelim. Klavyeden C'ye basıyorum ben. Bunun merkezinden yakalasın. C'ye bastım. Bunun merkezinden yakalasın diye. Şimdi bunun ikisini şuradan taşımak istiyorum. Burada kutupsal taşıma var. Dikkat edersen 10 milimetre. Yalnız buraya da 45 derece tam dedikten sonra bu şekilde hareket ettirebilirsiniz. Değişik şekillerde gidebilirsiniz. Sorun değil. Değişik şekilde nasıl gidilir? Ben bunu buradan siliyorum. Buradan gelip klavyeden C'ye basıp buradan yakala. C'ye basıp tabii ki bunu böyle yapacağız. C'ye basıp buradan C'ye bas buradan yakala. Bunu da buradan al. Şu şekilde aradaki mesafe 10 milimetre. Tamam. Bunu seçip siliyorum. İsterseniz bunu bakın yine dediğim gibi bir noktadan bir noktaya C'ye bastım. Bu merkezden yakala. C'ye bastım. Pardon bu sefer E'ye basmam lazım. Ucundan yakala gibilerden. Ne yaptık? Kopyasını aldık. Bunu da bu şekilde. İkisini de görün. Görün yani. Çünkü bir şey yapmanın birden fazla yolu var. La ilahe illallah. Evet. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra buradan gelip klavyeden yine O'ya bastım. Orijinden yakalasın. İçerideki çap 30'u tanımlayalım. Yine dediğim gibi daha önce bunu yapmadık. Yani daha doğrusu katılaştırmıyorum. Genelde sanayide hep böyle şey yaparlar. Yani iki boyutlu çizerler. Tezgah üzerinde veya kem yaparken derinlik tanımlaması yaparlar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra şöyle yapalım. Bunun kalınlaştırması nasıl olur? Bunu mutlaka eğer kalınlaştıracaksanız şuradan gelip bağlantı yerlerinden kırmanız lazım. Kırılacak yerler burası çıktı. Şuradan izometrikten bakalım. Gelip kalınlaştırmayı deneyelim. Herhangi bir elemana tıkladım. Bunun üzerinde katılaştırma yapacağız. İsterseniz çift yönlü gitmeye çalışacağım. Alan belirleme üzerinden gideceğim. Cevap verecek mi? Verdi. Verecek mi? Verdi. Şunu da seçseydin iyi olurdu. Alan belirleme üzerinden gittik. Şunları da böyle benzerlerini seç. Bunu seçtim. Benzerlerini seç. Tamam. Şimdi bakın iki tane ayrı ayrı katı olur. O zaman sıralamayı bu şekilde güncellemem lazım. Öncelikle. Güncellemem lazım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Şu şekilde tabii çift yönlü gideceğim. Dikkat ederseniz ben buraya şöyle bir 20 diyeyim. Mantıklı. Hayır 40 oldu. 10 demem lazım. İsterseniz 5 diyelim. Bu şekilde olsun. Olduktan sonra şimdi artık dışarıdakilerin birleşeceği bir ortada bir merkez var. Yine buradan bu şekilde tanımlamalar yaptık. Ben bunu seçtim. Benzerlerini seç dedim. Şunu seçtim. Benzerlerini seç dedim. Dedikten sonra 5 değil de şurayı 3 yapalım. 6 olsun. Çift yönlü ve birleştirelim. Bu durumda birleştirirseniz tek bir katınız olur. Bakalım. Evet. Tek bir katımız oldu. Buradan sağ tıklayıp yine resmini değiştiririm. Ondan sonra bunun üst orta noktasını orijine taşıyalım. Orijine taşıma konusu böyle. Seçerken sahnede görünen ne varsa hepsini seçti. Burada bakın merkezinden yakalıyor. Yalnız buranın 3 boyutlu olması lazım ki parça aşağı doğru insin. Bir daha gösterelim. Aşağı doğru indi. Evet bu şekilde. Buraları unutmayacaksınız. Artık yani yolda yürür gibi, arabayla bisikletle gider gibi nerede kasis var, nerede çukur var, nerede yavaşlayacağım, araba, bisiklet, motor ne sürüyorsanız artık o şekilde belli bir süre sonra hani aynı yolu kullanırsanız nerede nasıl hareket etmeniz gerektiği biraz içgüdüsel olarak refleks haline dönüşüyor. Buradaki şöyle yapalım. Bunu mutlaka tanıyın diyorum. Buradan katıyı pasif hale getirdim seçerek. Buradan da çizimleri 10 nolu katmana çizim. Ben çizimler diyorum ama katı ayrı, çizimler ayrı, katmanlarda buraya sağ tıklayıp yeniden isim verebilirsiniz katı.
Evet, çizimleri de pasif hale getirmiş olduk. Bu anlatım da bu şekilde olsun demeden önce burada isterseniz yine söylüyorum. Burada metalik bir görüntü verebilirsiniz. Ya da önce malzemeyi seçmeniz lazım. Ondan sonra sağ tıklayıp buradan plastik, cam gibi bir görüntü verebilirsiniz. Bak bu tarafa doğru gelince birazcık daha farklı oldu. Cama ayrıca farklı bir renk tonu verebilirsiniz. Bu da bu şekilde. Bunları böyle verdiniz. Ondan sonra canınıza tak etti. Ben bunu görmek istemiyorum ya. Başım ağrıdı. Gözüm, beynim biraz farklı çalışmaya başladı. Başım döner gibi oldu diye düşünenler varsa hemen buraya gelir. Burada materyalleri kaldır dersiniz. Buradan tekrar seçip sağ tıklayıp rengini bu şekilde açarsınız. Benim söyleyeceğim bu kadar. Anladığınız bir yer varsa bir zahmet yorumlarda belirtin. Geri dönüşler bizim için önemli. Anladınız ya da anlamadınız. Anlamadığınız yerler özellikle varsa. Çünkü bu konular da önemli. Her türlü yorumunuz bence buradaki paylaşımcılar için önemli. Bir de Türkiye'nin hangi tarafından özellikle seyredenler için söylüyorum. Beni takip ediyorsunuz. Operatör müsünüz? CAD/CAM mi öğreniyorsunuz? Yoksa öğretmen misiniz? Bizim gibi. Selamünaleyküm.